Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Berlin'de MIT'edeyiz. Kemankeş Germanya kurucusu Muzaffer Türk yanımızda. Kendisini öncelikle bir tanıyalım. Bu işleme nasıl başladı, kendisi nereden geldi ve bu fikir nasıl oluştu? Kısaca kendinizi bir anlatabilir misiniz? Evet. Senin de belirttiğin gibi Kemankeş Germanya Ok Meydanı'ndayız şu anda. Almanya'nın en önemli yerlerinden bir tanesi Berlin. Avrupa'nın en önemli şehirlerinden bir tanesindeyiz. Berlin'deyiz. Berlin'de Mitte semtinde geleneksel Türk okçuluğu yapıyoruz. Ve derneğimizin ismi Kemankeş Germanya. Belirttiğin gibi bunun kuruculuğunu yaptık. Bu fikir nereden geldi? Ben üniversite yıllarında zaten okçulukla uğraşıyordum ama daha çok olimpik yay dediğimiz klasik yaylarla atış yapıyorduk. Profesyonel olarak mı? Hayır, üniversitede yine hobi olarak yapıyordum ama oldukça ilerlemiştim diyebilirim. Uzun yıllar yaptık. İranlı bir hocam vardı, Hakimi diye, ondan öğrendim okçuluğu. Daha sonra tabii insan okçuluk yapınca biraz araştırmaya giriyor bu konuyla ilgili. Araştırdıkça da tarihimize, geçmişimizde Türk milletinin ne kadar bu işle hemhal olduğunu ve okçulukta ne kadar ileri gittiğini görüyorsun. Ve böylelikle geleneksel okçuluğa ilgi duymaya başladım. Ama İlk önce tabii ki kendim geleneksel okçuluk yapmaya başladım. İşte kendime gidip özellikle Macaristan'da o dönemin en ünlü yay ustalarından bir tanesinin evinden ziyaret ederek bir yay aldım kendime ama Türk yayıydı ama ustası Macar yayıydı, Macardı. Daha sonra araştırmalarıma devam ettikçe aslında şu menkıbeden sonra bu geleneksel Türk okçuluğunu kurumsal olarak yapmaya karar verdim. Şöyle ki Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı'nda okçuların piri sayılan Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine ok ikram ediyor. At ya Sa'd, anam babam sana feda olsun diyor. Şu anda bile tüylerim diken diken oluyor. Bu lafı duyunca ben çok heyecanlanmıştım. Bu beni çok motive etti. Yani böyle güzel bir övgüye layık olan bir insanın yaptığı işi devam ettirmek mükemmel bir şeydi benim için. Ve buradan yola çıkarak dedim ki ben geleneksel Türk okçuluğunu yapacağım. Bunu kültürümüzde olduğu şekilde, geleneklerimize uygun şekilde Almanya'da özellikle başta Türk gençleri olmak üzere topluma bunu öğreteceğim diye, yayacağım diye yola çıktım. Böylelikle başladık. Peki Alman hükümeti siz bu işlemi açtığınızda size bir zorluk ya da kolaylık sundular mı? Ne gibi zorluklar yaşadınız bunu? Sonuçta böyle bir kültür bunlarda bu şekilde yok. Evet. Ya direkt olarak zorluk, bununla bağlantılı olarak bir zorluk çektiğimi söyleyemem ama genel olarak Türklerin burada çektiği zorlukları okçulukla ilgili de yaşadım diyebilirim. Veyahut da spor kulüplerinin çektiği zorlukları yaşadık ama böyle direkt olarak ya işte bunlar Türk okçuluğu yapıyor, bunlara zorluk çıkaralım diye bir zorlukla karşılaşmadık. Nasıl bir zorluk oldu? Ya kuruluşta falan zorluk olmuyor. İşte siz kanunlara uygun bir şekilde yaparsanız, ben tüzüğümü hazırladım güzel bir şekilde. Ondan sonra tüzüğümüze göre genel kurulumuzu yaptık. Kuruluş genel kurulumuzu yaptık. Yaptığımız çalışmaları mahkemeye sunduk. Mahkemede onaylandı. Sonra onları vergi dairesine ibraz ettik ve dolayısıyla kamuya yararlı dernek statüsüne geçtik. Kamuya yararlı dernek statüsüne geçmeden bu tür imkanlardan, bu görmüş olduğunuz alanlardan ve devletin spor alanlarından yararlanmanız çok zor. Öncelikle kamuya yararlı dernek olmanız lazım. Onu elde ettikten sonra bu alanlarda atış yapmak için, kullanmak için başvurularda bulunduk. İşte burada zorluk çektik. Berlin metropol bir şehir olduğu için tabii kulüp sayısı oldukça fazla, dernek sayısı, spor derneği, Almanya, Berlin özellikle burada spor dernekleri ülkemize göre biraz daha fazla ve organize olmuş bir şekilde 1800 yıllardan kalma dernekler bile var. İşte bu alanlara girmek biraz zor oldu. Onun için de çok mücadele ettim diyebilirim. Bürokrasiyle mücadele ettik. İşte özellikle burayı almak için gördüğün gibi çok harika bir ortam. İşte yeşilin içerisindeyiz. Biraz korunmuş bir alandayız. Okçuluk için mükemmel bir alan. Burası aynı zamanda gülle atma ve mızrak atma alanı. Diğer sporcuların, derneklerin kullandığı bir alan. Biz ama burayı artık Kemankeş Germanya Ok Meydanı olarak tanıtıyoruz.
Buraya geldiğimde ilk işte buranın görevlisi bana dedi ki ben 20 senedir burada çalışıyorum. Burası hep dolu. Hiç boş zamanımız yok. İlk önce çok üzüldüm tabii. Sonra aklıma geldi ya ben buraya gezmeye geliyorum. Hiç de boş, dolu görmedim burayı. Hep boş oluyor. Neyse sonra tabii diğer dernekler biraz bundan tedirgin oldu, Alman dernekleri. Ya bunlar nereden çıktı? Elimizden alacak. Çünkü herkes belirli saatlerde kullanmak için mücadele ediyor. O günlerde hep buraya gelip bir şeyler yapmaya çalıştılar ama ben hiç fırsat vermedim. Her gün geldim 2 hafta boyunca. Her gün geldim buraya. Kenarda bekledim. Bunlar sahadan indiği anda okumu, yayımı aldım, atışa başladım. Tabii bunlar 2 hafta sonra yavaş yavaş dökülmeye başladılar. Şimdi elhamdülillah. Şimdi elhamdülillah haftanın 5 günü burayı kullanma imkanımız var. Hafta sonları tabii ki daha çok zaman var. Çok iyi. Bu biraz benim için dezavantaj. Ben hafta sonumu okçuluğa kurban etmiş oluyorum. Öğrencilerime feda etmiş oluyorum. Güzel bir iş içerisinde. Ama hafta içi biraz geç saatler bizim. Geç saatlerde de işte hava kararırken, yazın bir sıkıntımız yok ama kışın biraz sıkıntılı oluyor. Kışın da yine belirttiğim gibi bir spor salonumuz var. Biz Alman kurumlarıyla çok iyi diyalog içerisindeyiz. Yani Kemankeş Germanya olarak Landessportbund dediğimiz Eyalet Spor Birliği'ne bağlıyız. Schützenverband Berlin-Brandenburg yani Berlin-Brandenburg Atıcılık Federasyonu'na bağlıyız, üyeyiz. Onların toplantılarına katılıyoruz. Yine MITE Belediyesi Bölgesel Spor Kurulu'na bağlıyız. Onların bütün toplantılarına ben katılıyorum. Böyle olunca da ilişkilerinizi iyi tutarsanız... Söz sahibisiniz. Evet, ilişkilerinizi iyi tutarsanız, onlar da görüyor. Tabii biz federasyonun buradaki ülkemizin de katıldığı, Türkiye'nin Türk sporcularının, olimpik sporcularımızın katıldığı ve çok başarılı olduğu, geçen sene Berlin'de 5 tane altın madalya aldık. O tür organizasyonlarda da yer alıyoruz. World Cup, World Archery World Cup turnuvasına organizasyonda ben bizzat yer aldım. Yine Almanya'nın 12 spor dalında final müsabakaları Olimpiya stadında gerçekleştirdi. Oradaki organizasyonlarda da yer alıyorum bizzat. Bu açıdan diyaloglarınız iyi olursa, ikili ilişkilerinizi iyi kullanırsanız bazı zorluklar aşmak daha da kolay oluyor. Son sorumu sormak istiyorum. Peki kıyaslama yaparsak Türkiye ile Almanya ya da Berlin, buradaki eksik veya daha fazlası Türkiye'de olmasını istediğiniz, bu şekilde bir soru sorduğumda ne demek isterdiniz ya da yani Türkiye'de şunlar da olmasını isterdim. Bilmiyorum gördünüz mü veya bu şekilde turnuvalara gittiğinizde biliyorum. Evet. Eksiği artısı kıyasladığınız zaman neler var? Ya spesifik olarak okçuluk üzerine konuşalım o zaman. Evet. Diğer spor dallarını bir kenara bırakırsak okçulukla ilgili. Evet, Türkiye'deki spor kulüpleri, okçuluk dernekleriyle ben de irtibattayım. Federasyon başkanımızla bizzat tanışıyoruz. Türkiye'de yeni kuruldu Geleneksel Türk Okçuluğu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu. Aynı zamanda Okçular Vakfı çalışmalarını hem kuruluşundan itibaren takip ediyorum. Yaptıkları çok güzel işler var, çok güzel faaliyetler var, çok güzel çalışmalar var. Ancak tabii bizimle kıyasladığımız zaman, yani burayla, Berlin, Almanya ile kıyasladığımız zaman onların iyi olduğu taraflar var. Bir kere şunu söyleyeyim. Bizim insanımız okçuluğu geliştirmek için çok çaba sarf ediyor, gayret ediyor ve bu konuda oldukça başarılılar. Çalışmaları çok iyi yönde gidiyor ama eksik olan ne var? Eğitim noktasında eksiğimiz var, disiplin noktasında eksiğimiz var. Türkiye'de özellikle eğitim ve disiplin eksik. Örneğin arkadaşlarımdan biliyorum veyahut da sosyal medyadan takip ediyorum. Antrenörlükle ilgili çalışmalar oluyor. İşte çok verimli olmayan, akademik kıymeti olmayan bazı seminerlerin sonucunda antrenörlük sertifikalarını aldığını görüyorum. Bu üzücü tabii. Burada bu biraz daha kontrollü ve disiplinli. Biz antrenörlük eğitimimizde çok ciddi dersler aldık. Yani benim hem teorik derslerimiz hem de pratik derslerimiz oldukça zorlu geçti. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben bir derse katılamama durumum vardı. Yurt dışı iş sebebiyle yurt dışına gitmem lazımdı. İzin istedim. Tabii dedi gidebilirsin dedi ama bunun için bana bir tane daha fazladan referat hazırlayacaksın, seminer hazırlayacaksın ve bir gün derse katılamadığım için bana ekstradan işte günlerimi alan bir seminer hazırlattılar ve o semineri sunmamı istediler. Tabii onların önünde sundum. Aynı zamanda buradaki uygulamalı sınavımızda da hem Almanya'nın okçuluk antrenörü hem de federasyon başkanı bizzat katıldı ve bizim burada dersin başından sonuna kadar izleyerek ne şekilde ders yaptığımızı gördü. Onun dışında
Okçuluğun dışında Almanca ifadesiyle aklıma geliyor. Şimdi Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Sporların üzerinde diye bir eğitim vardı. Yani şöyle, herkes antrenörlük derslerini alırken kendi spesifik spor dalında eğitimini alıyor ama onun dışında bir de genel eğitimler var. Bunu da Eyalet Spor Birliği'nden alıyorsunuz ve günlerce süren, haftalarca süren bir eğitim. Orada hem anatomiden tutun pedagojiye kadar bütün dersleri alıyorsunuz. Uygulama, öğretmen metotlarını alıyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bana bir derste öğretmen şöyle bir ödev verdi. Dedi ki yarın gelip jonglirin yaptıracaksın burada. Bize öğreteceksin. Jonglirin topları havaya atıp tutma olayı. Ben bunu kendim bilmiyordum yani ama bir gecede onu öğrenmem lazımdı. Önce kendim evde onları yaptım. Sabaha kadar çalıştım. Ertesi gün onu tabii belli bir metot çerçevesi içerisinde sınıftaki arkadaşlarıma gösterdim, anlattım. Böylelikle de notumu aldım. Bu şekilde. Disiplin aynı şekilde. Türkiye'de benim gördüğüm özellikle yarışmalarda işte biraz daha biz tez canlıyız ya bize bir şey olmaz havasındayız. Okçuluk malum bu eski bir savaş aleti elimizdeki. Şu anda spor aleti olarak kullanıyoruz ama eğer düzgün kullanılmazsa ve disiplinli olunmazsa kurallara uymazsanız sizin için çok tehlike arz edebilir. Yani bazen görüyorum işte herkes hedefin yanında duruyor, atıcıya doğru bakıyorlar, atıcı ileriden atıyor. Yani Allah korusun kaza bir kere olur. O durumlarda da sıkıntılı şeyler ortaya çıkabilir. Bu şekilde. Muzaffer Bey çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için, bu değerli bilgileri verdiğiniz için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Geldin, güzel çekim yaptığın için. Rica ederim. Başarılar diliyorum sana. İnşallah çok like alırsın. İnşallah. Duyduğunuz gibi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınız varsa aşağıda yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Sorularınız fazla olursa tekrar kendisiyle bir çekim yapabilirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.